Kelimelere hiç ihtiyacı yoktu. Sadece çatık kaşlarının altından dünyaya meydan okuyan o bakışlar yetti Yeşilçam'ı titretmeye. Türk sinemasının bükülmez bileği Kadir İnanır hayata gözlerini yumdu. İşte Fatsa'dan sonsuzluğa uzanan 77 yıllık o sır gibi ömrün hikayesi, Vay ana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde. Kadir İnanır, 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde tam 14 çocuklu çok kalabalık, yoksul ama sevgiyle kenetlenmiş bir Anadolu ailesinin en küçük evladı olarak dünyaya gözlerini açtı. Taşra'nın o kendine has çetin, mücadele dolu ve insanı daha çocuk yaşta olgunlaştıran sosyolojik yapısı içinde böylesine devasa bir aile ortamında büyümek, onun ruhuna bükülmez bir karakter aşıladı. Her lokmanın adilce bölüşüldüğü bu evde büyürken, kalabalıklar içinde kendi özgün sesini duyurabilmeyi, haksızlığa uğrayan kim varsa, onun önünde daha o yaşlarda bir duvar gibi durmayı bizzat yaşayarak öğrendi. Fatsa'nın Karadeniz dalgalarıyla dövülen hırçın doğasında ve fındık bahçelerindeki alın terine dayalı o zorlu yaşam şartlarında geçen çocukluğu, onun hamuruna sözünün eri, haksızlığa karşı tahammülsüz ve bükülmez bir irade kattı. Sokaklarda, mahalle aralarında ve okul bahçelerinde haksızlığa uğrayan arkadaşlarını koruyan bu tavizsiz çocuk, kısa sürede çevresindeki tüm akranları arasında saygı duyulan doğal bir lider haline geldi. İçindeki bu güçlü karakteri daha büyük bir vizyonla birleştirme arzusu, okuma azmi ve Fatsa'nın sınırlarını aşarak kendi geleceğini inşa etme iradesi, ilk ve orta öğrenimini memleketinde başarıyla tamamlayan genç Kadir'i ailesinden kopararak İstanbul'un tarihi ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı olarak taşıdı. Gurbette, o kocaman tarihi binanın koridorlarında ve yatılı okulun getirdiği katı disiplinin ortasında, genç Kadir, erken yaşta yapayalnız kalmanın burukluğunu derinden hissetti. Memleket hasretiyle geçen o yatılı okul yılları, onun kendi ayakları üzerinde sarsılmadan duran vakur, disiplinli ve dış dünyaya karşı mesafeli duruşunu tamamen perçinleyerek onu geleceğe hazırlayan en büyük okul oldu. İstanbul'un karmaşık ve devasa yapısında genç bir çocuk olarak tek başına hayata tutunmayı öğrenirken, bir yandan da sinemaya, edebiyata ve ülkenin toplumsal meselelerine olan entelektüel ilgisi çığ gibi büyüdü. Liseyi büyük bir başarıyla bitirdikten sonra kitlelerin sesi olabilmek ve toplumun dertlerini anlatabilmek gayesiyle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümüne kaydoldu. Üniversite yıllarında yüksek öğrenimine büyük bir ciddiyetle devam ederken, diğer yandan İstanbul'un acımasız ve zorlu ekonomik şartlarında kendi geçimini sağlamak, kimseye yük olmadan harçlığını çıkarmak amacıyla dönemin en popüler görsel yayın mecrası olan Fotoroman dergilerinde rol almaya başladı. Sözlerin, seslerin ve repliklerin bulunmadığı bu siyah-beyaz karelerde sadece sert yüz hatları, kemikli yapısı ve çatık kaşlarının altındaki o derin, hüzünlü ve dumanlı bakışlarıyla kelimelere ihtiyaç duymadan öylesine güçlü bir dramatik anlatım sergiledi ki bu dilsiz karizma Yeşilçam yapımcılarının ve yönetmenlerinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Fotoroman sayfalarında biriken bu ekran aurası onun adını kitlelere yavaş yavaş duyurmasını sağlarken 1967 yılında dönemin en prestijli sinema yayını olan Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artist yarışmasında finale kalması ve hemen ertesi yıl 1968'de Saklambaç gazetesinin Fotoroman sanatçısı yarışmasında birinci ilan edilmesiyle profesyonel kariyerinin kapıları sonuna kadar açıldı. Bu birinciliğin getirdiği büyük referansla aynı yıl 1968 yapımı 7 Adım Sonra filmindeki küçük bir rolle sinema dünyasına adım atan Kadir İnanır, ardından gelen Yaralı Kalp gibi filmlerle setlerdeki askeri disiplini ve işine olan saygısıyla hızla fark yarattı. Takvimler 1970 yılını gösterdiğinde ise Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Kara Gözlüm filmindeki Kenan performansıyla kariyerinin ilk büyük ve sarsıcı başrol çıkışını gerçekleştirdi. Chopin'sem siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. Filmde canlandırdığı Kenan, şöhrete tamah etmeyen, ruhunu müziğe adamış idealist bir piyanist ve besteciydi. Balık tezgahında çalışan o hayat dolu, saf mahalle kızı Azize'yi görür görmez ona delicesine aşık oldu. Azize'nin bundan hiç haberi yokken, ona olan sevdasıyla gizli gizli en güzel aşk bestelerini onun için yapan, onu bir yıldız gibi parlatırken bile kendi asaletinden ödün vermeyen Kenan'ın bu fedakar aşkı, izleyicinin kalbinde derin bir iz bıraktı.
Bu büyük başarı, Türk sinema tarihinin en uzun soluklu, en duygusal ekran ortaklıklarından birini doğururken, o sadece yakışıklı bir çehre olarak kalırsa, izleyicide kalıcı bir iz bırakamayacağının bilinciyle daha derin rollerin peşine düştü. Ve Hülya Koçyiğit ile oynadığı 1971 yapımı, Üç Arkadaş filminde canlandırdığı Murat karakteriyle sinema severlerin karşısına çıktı. Murat, kör bir genç kızın gözlerini açtırabilmek ve onun hayatını güzelleştirmek için arkadaşlarıyla birlikte canını dişine takan, dostluğu, karşılıksız fedakarlığı ve vefayı her şeyin üstünde tutan sıcacık bir mahalle delikanlısıydı ve seyirci onun o hüzünlü fedakarlığında gözyaşlarını tutamadı. Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama gitmem lazım Gül. Hemen ardından Filiz Akın ile başrolü paylaştığı Utanç filminde hayat verdiği Kemal karakteriyle ise toplumsal değerlerin, törenin ve çevre baskısının ortasında sıkışarak vicdan azabıyla kavrulan modern bir erkeğin içsel trajedisini ve çaresizliğini beyaz perdeye muazzam bir psikolojik derinlikle taşıdı. Sanatını halkın tam kalbine yerleştirmek isteyen Kadir İnanır, yine Türkan Şoray ile oynadığı Dönüş filmindeki İbrahim karakteriyle sinemasının yönünü tamamen toprağa çevirdi. Köyündeki yoksulluktan kaçıp Almanya'ya giden, ancak gurbetin acımasız çarkları arasında kimliğini kaybetme noktasına gelen işçinin çilesini ve geride bıraktığı hamile karısının dramını öyle bir feryatla yansıttı ki, o dönem gurbete kurban verilen binlerce ailenin bizzat can yakan sesi oldu. Bu toplumsal gerçekçi duruş, 1973 yapımı Yaban filmindeki Ali rolüyle tamamen perçinlendi. Dağda kendi halinde, doğayla iç içe yaşayan saf bir genç olan Ali, şehirden gelen zengin gençlerin onun saflığıyla eğlenip gururunu kırmasıyla sarsıldı. Kendisini kandıran o zengin kızı kaçırıp kendi doğasına götüren Ali, başlardaki büyük öfkeye rağmen zamanla kızla arasında nefretten doğan sarsılmaz bir gönül bağı kurdu. Bu performansı, onun toplumsal normların dışına çıkabilen oyunculuk gücünün en büyük kanıtıydı. 1974'te ise Enayi filminde romantik bir sınıfsal çatışmanın öznesi oldu. Filmde zenginlere ön yargısı yüzünden kendisini hizmetçi olarak tanıtan, varlıklı bir kıza aşık olan ressam Metin'in hikayesini perdeye taşıdı. Paranın ve yalanların gölgesinde saf aşkı ve dürüstlüğü arayan bu karakterle Yeşilçam'ın en içten romantik dramlarından birine imza attı. 1975'te ise Köprü filminde azgın nehirlerin ayırdığı iki köyü birleştirmek uğruna hem doğaya hem de bürokrasinin hantallığına meydan okuyan, canını halkı için feda etmekten bir an bile çekinmeyen, idealist bir mühendisi canlandırarak izleyicinin hafızasına silinmez bir fedakarlık öyküsü kazıdı. Bu insanları çürük bir sala mahkum etmek mi istiyorsun? Kariyerinin ve Türk sinemasının zirve noktası olan 1977 yapımı Cengiz Aytmatov uyarlaması Selvi Boylumal Yazmalım filminde ise hayat verdiği kamyon şoförü İlyas karakterinde sinema tarihinin en unutulmaz performansını sergiledi. İlyas, mutlak bir kahraman değil, zaafları olan, tutkulu, yollara sevdalı, yaptığı insani hatalar ve kapıldığı geçici hevesler yüzünden hayatının aşkını kaybeden ve sonrasındaki o kahredici, sessiz pişmanlığı gözleriyle anlatan muazzam bir insan portresiydi. Seyirci onun asfalta baka baka, kamyonunun direksiyonuna sarılarak döktüğü her damla gözyaşında, sevginin aslında coşkun bir akarsu değil, emek, vefa, sabır ve fedakarlık olduğunu onunla birlikte hücrelerine kadar hissedip kahroldu. Asya. Aşkın gururlu, mağrur ve asil halini ise yine aynı yıl Dila Hanım filmindeki Karadağlı Rıza karakteriyle taçlandıran Kadir İnanır, töre gereği düşmanı olan ama delicesine aşık olduğu kadının karşısında başı dik, adımları vakur, ölüme gözünü kırpmadan yürüyen bir ağanın o muazzam içsel çatışmasını perdede devleştirerek izleyiciye bir aşkın ne kadar mağrur yaşanabileceğini gösterdi. Bu filmin ardından sırasıyla Hedef, Cevriyem, Derviş Bey, Düzen, Doktor, Gazeteci, Fırat, İstanbul 79, İsyan gibi filmlerde de asil duruşunu ve oyunculuk gücünü gösterdi. 1985'te ise Fakir Baykurt'un ölümsüz eserinden uyarlanan Yılanların Öcü filminde canlandırdığı Kara Bayram karakteriyle
köy ağalarının ve muhtarın haksız mülkiyet hırsına, elinden alınmak istenen evinin önüne ve toprağına karşı anası, Irazca ile birlikte direnen, hakkını ararken ezilen ama ruhu asla diz çökmeyen mazlum bir köylünün gür ve asil sesi oldu. Ardından gelen 1987 yapımı Katırcılar filminde geçim derdi ve ekmek davası uğruna karlı dağlarda ölümüne kaçakçılık yapmak zorunda kalan, jandarma ile köylü arasında sıkışan ama insanlığından, vicdanından asla ödün vermeyen çaresiz insanların sistemle olan o amansız mücadelesini seyircinin ciğerini yakarak beyaz perdeye aktardı. 1989'da ise Şerif Gören yönetmenliğindeki Karılar Koğuşu filminde sürgün yediği cezaevi şartlarında bile kendi içsel onurunu, dik duruşunu ve vicdanını korumaya çalışan, çevresindeki çaresiz kadın mahkumların acı dolu dramına elinden geldiğince ortak olup onlara siper olan bir adamı canlandırarak halkın kalbindeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu tavizsiz, adalet arayan sarsılmaz duruş, 1990 yılına gelindiğinde onun adıyla tamamen bütünleşecek ve Türk toplumunun haksızlığa karşı başkaldırı simgesine dönüşecek olan Tatar Ramazan efsanesini doğurdu. Cezaevindeki yozlaşmış, rüşvetçi ve adaletsiz düzene, mahkumları haraca bağlayan acımasız ağaların saltanatına karşı tek başına baş kaldıran, ezilen mazlum mahkumların koruyucusu olan ve zindan duvarlarını sarsan, "Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım" haykırışıyla hafızalara kazınan bu karakterle izleyici üzerinde öylesine büyük, derin ve sarsıcı bir etki bıraktı ki, İnsanlar gerçek hayatta bulamadıkları adaleti, sığınamadıkları hukuku ve güveni onun bu eğilmez, bükülmez duruşunda buldular. Sırıtma ulan! Kardeş ne demek? Sabrım bu kadardır, işiniz de bilmiş olun. Peşinden gelen 1992 yapımı Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle bu adalet mücadelesini daha da büyüterek devam ettiren İnanır, seyirci için artık sadece senaryodaki rolünü oynayan bir oyuncu değil, sokakta, iş yerinde, mahallede haksızlığa uğradıklarında arkalarını güvenle yaslayabileceğiz, mertliğine sonsuz inandıkları koca yürekli bir ağabey, gerçek bir halk kahramanı mertebesine erişti. Sinema perdesindeki bu babacan, koruyucu ve güven veren ağır abi duruşunu 1990'ların sonundan itibaren televizyon ekranlarına da başarıyla taşıyan İnanır, 1998 yapımı Marziye dizisinde canlandırdığı Hazar Bey karakteriyle geleneksel aşiret yapısı ve katı töre kuralları karşısında bile her zaman hakkaniyeti, hukuku ve vicdanı gözeten, ailesini ve sevdiklerini kanatları altında koruyan mağrur bir lideri televizyon izleyicisinin kalbine yerleştirdi. Bu büyük başarının ardından gelen 2001 yapımı Derman Bey dizisinde halkın dertlerine koşan, adaletsiz güç odaklarına meydan okuyan karizmatik bir Anadolu beyini oynarken, 2004 yılında ise Bütün Çocuklarım dizisinde hayat verdiği Ali Yahya Kıroğlu karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Ali Yahya, geleneksel, otoriter ama evlatlarının hataları ve acılarıyla içi paramparça olan, ailesini bir arada tutabilmek için kendi gururunu ayaklar altına alan merhametli, hüzünlü bir babaydı. İzleyici onun o evlat acısıyla bükülen belinde kendi babasını gördü ve her hafta onu akşam sofrasına adeta evin saygın bir büyüğü olarak konuk etti. Ben nice insanlar biliyorum, dişleriyle, tırnaklarıyla nereden nereye gelmişlerdir. Türk halkının hafızasına ve sinema literatürüne kazınan o meşhur Kadir İnanır bakışı ile erkeğin öfkesini, derin sevgisini, haklı gururunu ve içsel kırgınlığını hiç konuşmadan sadece gözlerinin derinliğiyle anlatabilme sanatını en üst perdeden icra ederken, delikanlılık kavramını kaba kuvvetten tamamen arındırıp zayıfı korumak, kadına el kaldırmamak, mazlumun yanında olmak ve sözünü namus bilmek gibi ahlaki değerlerle yeniden tanımlayarak Türk erkeği için dürüstlüğün görsel bir rehberi oldu. Milyonların sevgilisi, hayranı ve takipçisi olduğu bu devasa, pırıltılı şöhret dünyasının tam merkezinde yer almasına rağmen, özel hayatını her zaman magazin dünyasının kirletici çarklarından uzak, son derece disiplinli, vakur, ilkeli ve saygın bir çizgide tutarak adını hiçbir lekeye, hiçbir ucuz polemiğe bulaştırmadı. Hayatının en olgun, en huzurlu ve en kıymetli sayfasını 1999 yılında sinema ve tiyatro sanatçısı Jülide Kural ile açan usta oyuncu, çeyrek asrı aşan bu köklü birlikteliği, karşılıklı derin bir saygı, entelektüel bir ortaklık, sanatsal bir yoldaşlık ve sarsılmaz bir sevgiyle örerek tüm sanat camiasının en örnek, en gıpta edilen ilişkilerinden birini bizzat yaşadı. Tüm ömrünü, gençlik enerjisini, yeteneğini ve vaktini
bizzat bu halkın gerçek hikayelerini beyaz perdeye aktarmaya adadığı için kendi yuvasında biyolojik bir çocuk büyütmeye fırsatı ya da zamanı olmadı belki, ama o canlandırdığı filmler ve o sahnelerde bıraktığı bitip tükenmeyen ruhuyla büyüyen milyonlarca Türk gencinin manevi babası, tüm Türkiye'nin ortak, sarsılmaz Kadir abisi olmayı her türlü dünyevi sıfatın üzerinde tuttu. Bugün ise filmlerinde en karanlık zindanları tek bir hamleyle yıkan, adaletsiz düzene meydan okuyan, zalimlerin karşısında diz çökmeyen ve ölümün üstüne korkusuzca o meşhur çatık kaşlarıyla yürüyen Koca Çınar, bembeyaz bir hastane odasında, yoğun bakım ünitesinin o derin, dilsiz ve zorlu sessizliğinde hayatının en ciddi, en amansız sağlık mücadelesini veriyor. Geçirdiği rahatsızlıklar ve buna bağlı gelişen enfeksiyon süreçleri nedeniyle doktorların çok sıkı takibi, tıbbi müdahalesi ve gözetimi altında tutulan efsane aktörün başucunda çeyrek asırlık hayat yoldaşı Jülide Kural büyük bir metanet ve sevgiyle nöbet tutarken, hastane kapısının ardında ve bu ülkenin her bir köşesinde ise onun filmleriyle büyümüş, onun dürüstlüğüne, mertliğine ve insanlığına hayran kalmış koca bir millet, tek bir yürek olmuş vaziyette dualarla ondan gelecek iyi haberleri bekliyor.